Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ilginç yapım tekniğiyle süt burger lezzetinde şahane bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Her ısırığında çikolatayı hissedebileceğiniz bu muhteşem tarifi mutlaka deneyerek tatmanızı tavsiye ederim. Evet, hiç bekletmeden direkt tarifimizi, hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 adet yumurta uygun bir kaba kırılarak alınır. Üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 paket vanilya alınır. Toplamda 1,5 su bardağı su kullandım. Yarım paket kabartma tozu, yarım su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı un kullandım. Tarifi açıklama kısmında yazılı olarak da bulabilirsiniz. Evet, unu da ekledikten sonra bir blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekilir tüm hamur. Evet, hazırlanan hamur kolay şekil verebilmek için boş bir pet şişeye alınır ve pet şişenin kapağı ısıtılmış bir şiş yardımıyla ortasından delinir. Krep tavamızı önceden ısıtalım ocağın üzerine alarak ve pet şişe yardımıyla hamurumuzu dikdörtgen şekilde sıkmaya çalışarak tavamıza dökelim. Önce kenarlarını, daha sonra orta kısmını sıkarak hamurumuzu dolduralım. Evet, hamurumuzun üzeri kabuk tuttuğunda ters çevirelim ve diğer tarafını da pişirmeye bırakalım. Pişen hamurları bir tepsiye alalım ve aynı yöntemle hamurumuzu sıkarak pişirmeye devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Dilerseniz hamuru yuvarlak şekilde de sıkabilirsiniz. Ben süt burgere benzemesi için dikdörtgen şekilde sıkarak şekil verdim. Tüm hamuru pişirdikten sonra kenarlarını düzeltebilmek için bir bıçak yardımıyla kestim ve dikdörtgen şekilde şekil verdim. Evet, hamurumuzun arasına sürebilmek için
Evde frambuaz reçelim vardı. Blenderla çekerek koyu marmelat haline getirdim. Ve kahvaltılık çikolatayı da erittim. Önce reçeli, daha sonra çikolatayı sürüyorum. Daha sonra üzerine tekrardan hamur alarak fırın telinin üzerine alıyorum. Tüm hamuru aynı yöntemle önce reçele, daha sonra da çikolataya sürerek fırın tepsisine dizmeye devam ediyorum. Dilerseniz daha farklı reçeller de kullanabilirsiniz, evinizdeki reçellere göre. Ve tüm hamuru arasına çikolata ve reçel sürdükten sonra telin üzerine aldım ve donması için buzdolabına kaldırıyorum. Donduktan sonra bir kaseye çikolata erittim, benmari usulü. Hamurlarımın her tarafına çikolatayı bulayarak telin üzerine alıyorum. Fazla çikolatayı mutlaka bir spatula yardımıyla süzüyorum. Çikolata yerine çikolatalı puding de kullanabilirsiniz. Ve tüm hamurlarımı çikolatayı buladıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. 5 dakika hafif bir şekilde donması için. Ve buzdolabından çıkartarak kenarlarına file badem serpiyorum. Dilerseniz fındık, fıstık, Hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Evet, üzerine erittiğim beyaz çikolatayı şerit halinde sıkıyorum. Ve tekrardan donması için buzdolabına kaldırıyorum. 15-20 dakika donana kadar buzdolabının alt kısmında bekletiyorum. Donan tatlılarımı servis tabağına alıyorum ve buzdolabından çıkartarak soğuk bir şekilde ikram ediyorum. Muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.